Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, dikişsiz cep, yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz dikişsiz cep çalışması yapacağız. Ben şöyle küçük bir parça yelek önü ya da hırka önü, varsayın bunu. Böyle ufak bir parça ördüm. Çok uzun bir cep yapmayacağım. Sadece tekniğini göstereceğim. Mantık aynı şekilde yürüyecek. Ön parçamı şu şekilde ördüm, hazırladım. Şimdi cebi koyacağımız yeri ayarlayacağız. Nereye yapmak istiyorsak işaretleyicimizi koyup ondan sonra cebimizin yapımına geçeceğiz. Hiçbir şekilde dikişi yok. Tertemiz bir cep oluyor. Bir önceki videoda bu lastiğin yapımını göstermiştim. Hazır lastik, tekstil tipi lastik diye. Onun aynısını cep kapağını da uygulayarak devam edeceğim. Şimdi ilmeklerimizi ayıralım cebi uygulayacağımız yere. Ondan sonra cebimizin çalışmasına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi cebimizi yapacağımız yeri ayarlayalım. Dilediğiniz yere yapabilirsiniz. Yani pattan sonra istediğiniz kadar ilmek bırakabilirsiniz. Yan kısımda bırakacağınız ilmeği göz kararı ayarlayıp yerine koyacağız. Nasıl yapalım? Pat 9 ilmekti benim. 9 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8. 8 ilmek ayırdım. İlk işaretleyicimi taktım. Şimdi cep içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, şöyle 20 ilmek iyidir. Şu şekilde ikinci işaretleyicimi de takıyorum. Yani cebimin cep kapağı şu aralıkta olacak. Çok fazla yana kaysın istemiyorum. Tam da ortalamadım. Böyle daha çok pata yakın olsun istiyorum. Siz tabii daha yana doğru kaydırabilirsiniz. Tercih sizin. Benim için bu şekilde iyi. Şimdi yapacağımız şey şöyle hemen örmeye başlıyoruz. Şu şekilde patımı örüyorum. Düzleri örmeden alıyorum biliyorsunuz. Ön pat lastiğini ördüm. Şimdi cebi öreceğim yere kadar, benim örgüm düz, sizin düzdür, modellidir, ona göre öreceksiniz. Modelliyse modelinizi devam ettireceksiniz. Evet, düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi işaretleyicinin oraya geldim, aldım bunu. Şimdi lastiğimi örmeye başlıyorum. Patta ve etek ucunda uyguladığım lastiğin aynısını yapacağım. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Lastiğimi örmeye başlıyorum. Ters ördüm, düzü örmüyorum. Düzleri örmeden alıyorum. Ters ilmekle bitti. Düzle başladım. Bir ters bir düz lastiğimi ördüm. Siz haroşa örebilirsiniz. Cilveli lastik yapabilirsiniz. İki ters bir düz olur. Pirinç olur, fark etmez. Hangi lastiği örüyorsanız o lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi cebin yerini ayarladık. Lastiğimi ördüm. Şimdi örgüme normal devam ediyorum. Cep kapağını öreceğiz ilk önce. Şimdi lastiğini, cep kapağının ilk sırasını ördük. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Sizin modelse modelinizi, düz örgüyse düz örgünüzü, ne örüyorsanız sıra sonuna kadar onu devam ettireceksiniz. Arka yüzüne dönüyoruz. Örgümüze devam ediyoruz.
Lastik, cep lastiğine başlarken düz ilmekle başlayın. Eğer normal lastik, bir ters bir düz lastik ya da iki ters iki düz lastik örüyorsanız düz ilmekle başlayın. Ona göre düzgün olacaktır. Lastik kısmına geldim. Arka yüzde biliyorsunuz bu lastik normal bir ters bir düz örülüyor. Sadece ön yüzde düzleri örmüyoruz. O yüzden şimdi lastiğimi örüyorum. Cep kapağının yüksekliğini ne kadar istiyorsak o kadar öreceğiz lastiğini. Evet, lastiğimiz ördük. Örgümüze devam ediyoruz sıra başına kadar. Evet, lastiğimizin ilk iki sırasını örmüş olduk. Şimdi ne kadar istiyorsak yüksekliğini o kadar öreceğiz. Ben öreyim lastik kısmını, gidip geleceğiz bu şekilde normal örgümüzü örer gibi. Sadece lastikleri olduğu yerde lastiklerimizi öreceğiz. Şimdi ben birazcık daha örüp geliyorum hemen. Evet, şöyle 6 sıra ördüm ben lastiğimi. Şimdi artık cebin kapak kısmı bitmiş oldu. Şimdi örgümüze örmeye devam ediyoruz. Ön patımızı örelim. Evet, şimdi cebe doğru örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Evet, 8 tane ilmek ayırmıştım. 8 tanesini ördüm. Şimdi cep kapağının oraya geldik. Şimdi farklı bir renk iplik alacağız. Ve onunla örmeye devam edeceğiz. Çünkü cebi ayıracağımız kısım bu olacak. Şöyle ipin ucunu birazcık uzun bırakıyorum. Şöyle tutuyorum. Şimdi normal düz örgü olarak örmeye devam edeceğiz. İlk ilmekten itibaren artık lastik örmüyoruz. Düz örgü öreceğiz. Şu mavi ipimi sıkılaştırayım. Beyaz ipi de tutarak lastik olan kısmı beyaz iplikle düz örgü olarak örüyoruz burada. 20 tane ilmek ayırmıştım ben. O 20 tane ilmeği şimdi beyaz iple düz örgü olarak normal örgümüze geçtik artık. Sadece bu cep kapağının olduğu yeri farklı bir renk iplikle örüyoruz ki oranın ağız kısmını ayıracağız ve torba kısmını öreceğiz. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. Evet. Şimdi şu ipim fazla. Bunu keseceğim. Çünkü beyaz ipi daha sonra sökeceğiz. Şimdi mavi ipimiz burada kaldı. Onun için şimdi bu ördüğümüz beyaz ilmekleri sol şişimize geri aktarıyoruz. Ki mavi ipimizle örmeye devam edebilelim. Sol şişimize aktarıyoruz beyaz ördüğümüz. O zaten sökülecek. Daha sonra torba kısmını örebilmemiz için. O yüzden onu ayırabilmemiz için bir sıra farklı bir renk iplikle örmek gerekiyor. Evet. Şimdi mavi ipimin olduğu yere geldim. Örgümün kendi ipini alıyorum.
Şu beyaz ipi ucu da tutayım gevşemesin örerken. Şimdi normal devam ediyorum düz örgü olarak. Yukarıya doğru omuz kısmına kadar bu kısım ilerleyecek. Yani cebimizin yerini hazırlamış olduk. Örgünüzü, ön parçayı örüp bitirip en son cebi açabilirsiniz ya da bir miktar örüp önce cebinizi açıp sonra örgünüzü bitirebilirsiniz. Şimdi cep yerimiz belli. Bundan sonra artık öreceğiz. Ben tabii bütün bir parça örmeyeceğim. Şöyle bir miktar daha ben öreceğim. Gövde beden kısmını. Hani rahat çalışabilmek için burada. Bir kısım birazcık daha örüp geleceğim. Ondan sonra cebimizi şu ilmeklerini ayırıp torba kısmını yapacağız birlikte. O yüzden ben şimdi kamera arkasında birazcık örgümü ilerletip geleceğim hemen. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir miktar ördüm. Siz dilerseniz şöyle biraz ördükten sonra veya ön parçayı komple bitirdikten sonra hırkanızın ya da yeleğinizin ondan sonra torba kısmına geçebilirsiniz. Şimdi krem beyaz renkle ördüğümüz sırada üst tarafın ilmekleri, yani şöyle göstereyim. Şunlar, şu üstteki ilk sıra ve alttaki sıra ilmekler bu beyaz ipe bağlı. Şimdi bu ilmekleri ayıracağız ve torba kısmını öreceğiz. Onun için şimdi yardımcı şişe ihtiyacımız var. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim ben size. Şimdi şu beyaz ilmeğin altında görüyorsunuz. Şu düz ilmek. Bu. Kenarlarından bakın beyaz ilmeği tutan ilmek bu. Bunu çıkaracağız. Şu şekilde ilmeklerimizi yardımcı şişimize toplayacağız. Yarım numara küçük şiş aldım ki rahat tutabileyim. Bakın şurada. Kenarından ilmekleri bir bir şişimize alacağız. Şöyle kenarından tutabilirsiniz. Şimdi ikinci şişimi de alıyorum. Üst taraftakileri almaya başlayalım. Şöyle bakın, bir kenarından ilmeklerimizi şişimize geçireceğiz. Şu şekilde üstteki ilmekleri, alttaki ilmekleri yardımcı birer şiş alarak bu şekilde toplayacağız. Devam edelim toplamaya. Bakın şu şekilde kenarlarından beyaz ilmeğin tuttuğu ilmekleri alacağız. Şöyle kenarlarından topluyoruz. Şimdi ikisini de ben bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, hem alttaki cep kapağının olduğu yerdeki ilmekleri şişe topladım, hem de gövdeye devam ettiğimiz yerdeki ilmekleri şişimize topladık. Yani beyaz ipe bağlı üstteki ve alttaki bütün ilmekleri iki tane ayrı ayrı yardımcı şişe geçirmiş olduk. Şimdi üçüncü bir yardımcı şiş aldım. Çorap şişi bu. Şimdi bu ilmekleri şöyle başa doğru itiyorum. Şu şekilde. İlk önce alttaki şişten, cep kapağının olduğu kısımdaki ilmekten, düz ilmek, bakın bunu şişime, üçüncü şişime alıyorum. Sonra arkadaki ilmeği şişime geçiriyorum. Bunlar tabii şimdi biraz sıkı, zorlayabilir bizi ama örmeye başladıkça rahatlayacak. Öndeki şişten, arkadaki şişten. Öndeki şişten başladık. Arkadaki ilmek
Arkadaki şişten öndeki şiş, arkadaki şiş. Tekrar öndeki şiş. Bir öndeki şişten, bir arkadaki şişten ilmeklerimizi alarak tek şişe geçiriyoruz. Bir önden, bir arkadan. Çünkü torba şeklinde öreceğimiz için bu sıralamalar çok önemli. Örerken de şimdi ona göre öreceğiz ki torbamızı oluşturabilelim. Bütün ilmeklerimizi şişeye geçirdik. Şimdi baş tarafa alıyoruz. Evet, ipimizi aldık. Misinalı şişimin 4 numaralı şişimin diğer tarafını alıyorum. Şimdi ipi de tutarak örmeye başlayacağız. İp uzun kalabilir. Onu sonradan keseceğiz. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi düz ilmeğimiz geliyor. Onu örüyorum. Şimdi bu arka şişte olan ilmeğimiz. İpi öne alıyorum ve örmeden şişe aktarıyoruz. Bu şekilde. İpi tekrar arkaya alıyorum. Ön şişte olan ilmeğim sıradaki. Onu yine düz örüyorum. Arkada kalmış ilmek bakın. Arka şişin ilmeği. İpi öne alıyorum ve örmeden şişime aktarıyorum. İpi arkaya alıyoruz. Düz ilmek gördüğünüz gibi ön şişe ait ilmek bu. Onu düz olarak örüyoruz. Arkadaki ilmek, ipi öne aldık. Örmeden şişime aktardım. Öndeki şişin ilmeği düz olarak örüyoruz. Arka şişin ilmeği bu. İpi öne aldım. Örmeden şişime aktardım. Şimdi bu ilk sıralar birazcık zorlayacak. Çünkü sıkı. Biraz rahatlayana kadar zor olacaktır. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi son 2 ilmeğim. Bu öndeki şişe ait. Onu düz örüyorum. Ve arka şişteki ilmek. Onu örmeden ipimi öne aldım ve şişimden çıkarttım. Evet, arkasını çeviriyoruz. Şimdi bakın, ilk ilmeğim yine düz ilmek olarak geldi. Düz ilmekleri düz bir şekilde öreceğiz. Bir sonraki ters, onu yine örmeden ipi öne alıp örmeden şişimize aktarıyoruz. Düz ilmeği, bakın şu düz ilmek, onu düz olarak örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz ters, ipi öne alıp tersi örmeden şişe alıyoruz. İpi arkaya alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ters ilmek olduğu zaman örmeden şişimizi alıyoruz. İpi öne alarak. Tekrar ipi arkaya attım ve düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğim, ipi öne aldım. Örmeden şişe geçirdim. İpi arkaya aldım. Yapılması gereken bu. Düzleri öreceğiz. Tersleri örmeden şişimize aktaracağız. Ters ilmek, örmeden şişe aktarıyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmüyorum. Tamamen işlem bu arkadaşlar. Örmeden alıyorum. Şaşırmayın lütfen. Düzleri öreceksiniz. Tersleri örmeden şişe alacaksınız. Eğer örerseniz torba lastiğin arası ayrılmaz. Şimdi şu sıramızı örelim. Ondan sonra beyaz ipimizi
sökeceğiz. Tersi örmüyoruz. Düz örüyoruz. Tersi örmüyorum. Ve son ilmeğim düz, pardon, sondan bir önceki şu ip bağlamıştık. Onu sıkılaştıralım. Yine bakın son ilmeğim ters olarak ipi öne aldım. Son ilmeğimi taktım. Şimdi ipi şu ucunu bağlayacağım. Buradaki sökülmesin ilmeklerimiz. Bir tane ilmek attım. Bunu daha sonra içinde saklayacağız. Şimdi şu beyaz ipimizi sökebiliriz. Bununla bir işimiz kalmadı. Şu uçlarını keseyim. Şöyle bir tane şiş alayım. Beyaz ipi şu aralarından böyle sökeceğiz. Beyaz iple bir işimiz kalmadı çünkü. Cebimizin kapak yerini açalım. Hem böyle daha rahat örebiliriz. Bunu bu şekilde söküp çıkartacağız arkadaşlar. Bir işimiz kalmadı çünkü beyazla. Şöyle uzadıkça fazlalığını alacağım. Şu iki ilmeğin arasındaki şu boşluklara takıp oradan rahat rahat sökebilirsiniz. Evet, ipimizi de söktük. Şimdi torba kısmını örüp birazcık büyütelim. Ben çok fazla uzun örmeyeceğim. Siz tabii elin uzunluğu kadar ya da ne kadar uzunlukta istiyorsanız cebi torbasını o kadar örebilirsiniz. Dilerseniz lastiğe kadar şöyle şu uzunlukta örebilirsiniz. Ben biraz daha kısa öreceğim. Amacım sadece torba kısmının görünmesi. O yüzden çok fazla büyük örmeyeceğim. Ben şimdi birazcık büyüteyim bunu. Tekrar geleceğim ve kapatma kısmını yapacağız birlikte torbanın. Evet arkadaşlar, cebimizin torbasını şöyle örmüş olduk. Şu şekilde. Tabii ben kısa ördüm. Siz ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız bir elin girebileceği kadar en azından örmek gerekiyor. Ben şimdi sadece görüntüsünü görebilmeniz için bir miktar ördüm. Şimdi burada şişimizi alıyoruz şimdi ve ilmeklerimizi keserek kapatıyoruz. Şimdi şu şekilde normal kesme işlemini uygulayacağız. Bu kolay yöntemi. Ve bunu bir de iğne iplikle düz örgü şeklinde ilmek yaparak kapatması da var. O zaman hiç belli olmuyor. Normal dümdüz örgü gibi görünüyor. Ama ben şimdi pratik olsun diye, o biraz çünkü kafa karıştırıcı bir yöntem. Onu başka bir videoda anlatırım. En kolayı şimdi herkesin anlayabilmesi için bu şekilde ilmeklerimizi keserek kapatmak. Bu da kötü durmuyor. Gayet düzgün bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Şimdi ben bütün ilmeklerimi keseyim. Ondan sonra cebin tamamen bitmiş halini birlikte görelim inşallah. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi kestik. Bitirdik. Şimdi bu parçayı şöyle içe doğru yerleştirdiğimizde
Tabii bu ipimizi iç kısmında saklayacağız. İğnemizle ya da bir tığ yardımıyla bu saklanacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel cici bir cep oldu. Buna hafif bir buhar vererek düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça hoş duruyor düz örgü. Arkadan da bu şekilde. Tabii siz daha uzun yapacaksınız, elin girebileceği kadar. Ben sadece şu torba olayını görebilin diye kısa bir parça ördüm. Daha uzun olacak bu buraya kadar. Görüntü itibariyle şu şekilde çok hoş dikişsiz bir cep oluyor. Şuradaki ipliğimizi saklayacağız ve yeleğimizin cebi bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet kullanışlı bir cep oluyor. Umarım siz de severek yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.